Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bayağıdır gerçek bir amiral gemisi cihaz incelemiyorduk. Bu videodaki inceleme konuğumuz son zamanların en uygun fiyatlı amiral gemisi olan aynı zamanda Galaxy S serisinin baz modeli yani Galaxy S22'yi bu videoda detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Tüm artı ve eksilerinden bahsedeceğiz ve bu cihazla ilgili anlatmam gereken gerçekten çok fazla detay var. Öncelikle fiyattan bahsetmem gerekirse Galaxy S22'nin 128 GB'lık versiyonunu şu an için 13.000 TL bandında bulabiliyoruz. S22'nin en büyük rakibi olan iPhone 13 ise şu anda baz modeli olarak 128 GB'lık versiyonu 17.700-17.800 TL bantlarında bulunabiliyor. Yani arada yaklaşık 4.700-4.800 yani yuvarlarsak 5.000 TL'lik bir farktan bahsediyoruz. Bu farkı vermeye değer mi? S22 ve iPhone 13'ü de çok detaylı bir şekilde karşılaştıracağız. O videoyu da kaçırmamak için alt taraftan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz daha fazla uzatmadan her zaman olduğu gibi Galaxy S22'nin tasarımıyla incelememize başlayalım. Tasarım noktasında Galaxy S22 ilk izlenim açısından çok şık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada arka kapaktaki mat hissiyatı ve çerçevelerin alüminyum yapıya sahip olması da bu cihaza ciddi manada amiral gemisi deneyimi veren detaylar arasında. Bunun dışında ön taraftaki oldukça ince çerçeveler de bize daha güzel bir deneyim sağlıyor. Açıkçası Samsung burada tasarım bütünlüğünü ciddi manada korumuş diyebilirim. Galaxy S22 7.6 mm'lik kalınlığa ve 168 gramlık bir ağırlığa sahip. Kasa boyutunun küçük olmasıyla birlikte de tek elle kullanım kolaylığı açısından da oldukça müsait bir cihaz. Tasarım yapısı itibariyle bence Galaxy S22 kusursuz bir cihaz olmuş. 3.5 mm jack girişinin de burada olmadığını belirtmişken Galaxy S21'e kıyasla da daha elegant ve ele oturan bir tasarımın olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun en büyük sebeplerinden biri de iPhone 13 serisindeki gibi köşeli tasarıma geçilmesi. Yani ben tasarım olarak Galaxy S22'yi oldukça başarılı bulduğumu söylemem gerekiyor. Şimdi ekrandan bahsetmek gerekirse 6.1 inç boyutunda dinamik AMOLED 2X panele sahip Full HD Plus çözünürlük sunan 425 ppi piksel yoğunluğunu da bünyesinde barındıran kontrast oranı ve renk doygunluğu açısından da muazzam bir ekran önümüze çıkıyor. Tabii ki yenileme hızı noktasında da 120 Hz tazeleme ile birlikte ekran akıcılığı çok başarılı diyebilirim. HDR10 Plus desteği de bu ekrana entegre edilmiş. Bu telefonu kullanırken almış olduğumuz deneyim en iyiler arasında. Parlaklık olarak da 1300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyorken bu konuda da Galaxy S22 bize herhangi bir problem yaşatmıyor. Ekran kasa oranımız da %88.46 iken 6.1 inç boyutunda güncel olan tek Android cihazda diyebilirim. Yonga setine baktığımızda ise Android'in en güçlü işlemcisini yani Snapdragon 8 Gen 1'i burada görebiliyoruz. Bu işlemcimiz 4 nanometre mimariye sahipken 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanında bu sisteme eşlik ediyor. Maalesef ki herhangi bir hafıza kartı desteğimizden olmadığını da söyleyeyim. Geekbench 5'te bu işlemciyi test ettiğimiz zaman gayet yüksek bir skor alabiliyoruz. Fakat tabii ki Apple A15 Bionic yongası kadar üst düzey bir performansı bizlere veremiyor. Ancak Android ekosistemi içinde düşündüğümüzde en güçlü cihazlardan olduğunu da belirtmem gerekiyor. Burada her türlü oyunda en yüksek grafik ayarında 60 FPS kayıpsız bir şekilde oynayabiliyoruz. Uzun süreler PUBG oynadığımız zaman da telefonumuz net şekilde ısınıyor ama bu ısı elimizi rahatsız edecek düzeyde değil. Tabii ki de performans kaybı da kesinlikle yaşamıyoruz. Gayet akıcı, güzel bir oyun deneyimi verdiğini söylemem gerekiyor. Burada ekranımızın tepkiselliği de iyi bir seviyede olduğundan S22'nin sağlamış olduğu oyun deneyimi sizi kesinlikle memnun edecektir. Bu cihazdaki menü akıcılığına, arayüz performansına hiç bahsetmeme bile gerek yok. Performans konusunda Galaxy S22 uzun yıllar oldukça yeterli olacağını söyleyebilirim. Şimdi yine Galaxy S22'nin en iddialı olduğu alanlardan birine yani kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta üçlü kamera sistemi bizleri karşılıyor. Ana kamera 50 megapiksellik OIS destekli f1.8 diyaframa sahip olan üst düzey bir sensör burada kullanılmış. İkinci kamerada 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 10 megapiksellik telefoto 3x optik zoom imkanı sağlayan bir kameramız da bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesine göz attığımızda renk
renk doygunluğu, kontrast oranı ve yüksek dinamik aralık konusunda hangi senaryoda olursa olsun gayet tatmin edici kareleri ortaya çıkartıyor. Hem gece çekimlerinde hem de gündüz çekimlerinde fotoğrafların detaylarına indiğimiz zaman kesinlikle bir kayıp yaşamıyoruz. Gece çekimlerinde de noise miktarı minimum seviyede diyebilirim. Ana kamera ile ultra geniş açı kamera arasında da çok büyük bir kalite farkı olduğunu söyleyemem. Burada da denge sağlanmış durumda. Video tarafına baktığımız zaman da 8K videolar çekebiliyoruz, fakat bence burada en önemli nokta 4K 60 FPS videolarda o hissi de kullanabilmemiz. Video çekim noktasında Galaxy S22 oldukça başarılı bulduğumu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.2 diyaframlı bir kameramız bulunuyor. Bu kamerayla da yine 4K 60 FPS'te EIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Genel kamera deneyimi açısından Galaxy S22 çok net bir şekilde fiyatının en iyisi diyebilirim. Şimdi kameradan hoparlör tarafına geçtiğimizde Dolby Atmos desteğini bünyesinde barındıran stereo hoparlörler cihazımıza konumlandırılmış. Baslar, tizler ve ses yüksekliği tatmin edici seviyede. Seslerin berraklığı da çok net diyebilirim. Hoparlör konusunda da gayet iyi bir hoparlörler bu cihaza konumlandırılmış. Batarya tarafında ise maalesef ki diğer yönlerine nazaran en zayıf yanı bataryası diyebiliriz. Burada 3700 mAh'lik çok küçük bir batarya ile geliyor ve 25 Watt hızlı şarj desteğimizin olduğunu da söyleyeyim. Fakat kutu içeriğimizden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Bu batarya gündelik bir kullanıcının bir gününü en azından akşama kadar çıkartabilecek seviyede. Ancak telefonu yoğun kullananlar için hiçbir şekilde bir günü çıkarmayacağını söyleyebilirim. Burada en fazla 4 saatlere varan bir ekran süresinden bahsediyorum. Ayrıca kablosuz şarj desteği de cihazımızda bulunuyor. Batarya olarak hiçbir şekilde beğenmediğimi söylemem gerekiyor. Yazılım tarafında ise Android 12 ve One UI 4.0 arayüzüyle gelirken S22 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Arayüz performansı olarak da özellikle One UI 4.0 sürümüyle birlikte iOS'e ciddi manada yakın bir deneyim aldığımı söyleyebilirim. Yazılım konusunda Galaxy S22 benim beğenimi kazandı. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC gibi teknolojileri de barındırırken IP68 sertifikasıyla suya ve tuza karşı da korunuyor. Güvenlik kısmında da parmak izi okuyucumuzun ekran altına yerleştirildiğini söyleyeyim ve bu parmak izi okuyucunun stabil ve hızlı bir şekilde çalıştığını da belirtmem gerekiyor. Evet dostlar, şimdi Galaxy S22 ile ilgili bir değerlendirme yapıp genel deneyimlerinden de bahsedeyim. Alınır mı alınmaz mı? Bu sorunun cevabından net bir şekilde vermeye çalışacağız. İlk olarak ekran ve yazılım tarafından gerçekten çok başarılı bir cihazla karşı karşıyayız. Bu noktada hiçbir problem yaşamadığımızı söyleyebilirim. Bunun dışında performans olarak da Snapdragon 8 Gen 1 Yonga seti ile beraber gerçekten bize çok üst düzey bir performansı sunabiliyor. Her türlü oyunun altından kalkabilecek bir işlemciden bahsediyoruz. Isınma konusunda evet gerçekten ısınıyor, ancak performans kaybı olarak kesinlikle bu ısınma bize yansımıyor. Aynı şekilde kamera tarafında da oldukça başarılı işler çıkartıyor. Bu telefonu alıp sosyal medyada içerik üretimi konusunda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Android tarafında bu sözü gerçekten çoğu cihaz için söyleyemiyoruz, ancak Galaxy S22 video tarafında optik imaj sabitleyicisiyle birlikte 4K 60 kare videolarda titreşimleri engelleme konusunda optik imaj sabitleyici çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Android tarafında en iyi video çeken telefonlardan birinin Galaxy S22 olduğunda çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ve artık Galaxy S22 serisi güncelleme konusunda Android tarafında zirveye yerleşti diyebilirim. Çünkü artık Samsung bu modellerle birlikte 4 yıl boyunca Android güncellemelerine ve 5 yıl boyunca da güvenlik güncellemelerine vermeye devam edecek. Bu noktada Galaxy S22 rakiplerinden çok keskin bir şekilde ayrılıyor. Eğer bu telefonu alıp uzun yıllar kullanma gibi bir hedefiniz varsa artık Android tarafında en uzun ömürlü cihazlardan biri olduğunu da söyleyebilirim. One UI arayüzünün akıcılığıyla birlikte de bu güncellemeleri hesaba kattığımda en azından 4-5 yıl boyunca hiçbir şekilde bize bir sorun çıkarmayacak bir cihazla karşı karşıyayız. Önceki S serilerine nazaran da bu seri artık çok daha uzun ömürlü bir hale geliyor. Genel pakete baktığımız zaman çoğu yönüyle dolu bir cihazla karşı karşıyayız. Ancak bu cihazın en önemli eksiği batarya tarafı. Burada batarya kısmında 3700 mAh'lik batarya gerçekten bizi fazlasıyla üzebiliyor. Batarya performansından hiçbir şekilde memnun kalmadığımı söyleyebilirim.
Öncesinde bu kadar kötü bir batarya performansını en son iPhone SE 2020 modelinde deneyimlemiştim. iPhone SE'den sonra kullanmış olduğum tüm telefonlar Galaxy S22'den daha iyi bir batarya performansı sunuyordu. 3700 mAh'lik bu batarya Snapdragon 8 Gen 1 gibi canavar bir işlemci hiçbir şekilde yetmiyor. Ortalamada 4 saatlik ekran süreleri alabildiğimi belirteyim. Bunun üzerine gerçekten neredeyse hiç çıkamadı. Bunun dışında 120 Hz'lik ekranda bataryayı tüketen en önemli noktalardan biri. Yani özetle Galaxy S22'nin batarya performansı gerçekten kötü seviyede. Öncelikleriniz arasında batarya varsa bu cihazı almanızı kesinlikle önermiyorum. Fakat batarya performansı benim için çok önemli değil veya telefonu yoğun bir şekilde kullanıyorum ama hızlı şarj desteğiyle beraber gün içinde şarja takar yoluma devam ederim diyorsanız Galaxy S22 sizin için mantıklı bir tercih olabilir. Batarya tarafını bir kenara bıraktığımız zaman gerçekten bir amiral gemisi cihazdan ne bekleyebilirsek Galaxy S22 onun da fazlasını bize verebiliyor diyebilirim. Ayrıca Galaxy S22 ekran boyutu ve kasa boyutu olarak da diğer Android cihazlarına nazaran çok daha kompakt bir yapıya sahip. Apple tarafında her ne kadar kompakt cihazlar bulabilsek de Android tarafında en azından 3-4 yıldır böyle bir alternatif göremiyoruz. Bu noktada da Galaxy S22 kompakt cihaz arayanlar için çok mantıklı seçenekler arasında. Fiyatı ile ilgili de bir değerlendirme yaparsak 13.000 TL'yi amiral gemisi bir cihaz alabilmek şu şartlarda Galaxy S22 haricinde neredeyse imkansız. Bu konuda da avantajlı olduğunu düşünüyorum. Fiyat performans açısından da bu cihazın yurt dışında $700 bir fiyatı olduğunu düşündüğüm zaman da 13.000 TL Galaxy S22 için gerçekten uygun kalıyor. Fiyatlar maalesef ki böyle, artık 13.000 TL'ye uygun diyoruz ancak iPhone 11'in 12.000 TL'ye satıldığı bu günlerde Galaxy S22 iPhone 11'e kıyasla da çoğu konuda çok daha başarılı. Hatta neredeyse tüm konularda Galaxy S22'nin iPhone 11'in önünde olduğunu söyleyebilirim. Batarya haricinde Galaxy S22 çok daha iyi ve güncel bir cihaz. Söylediğim gibi bu bataryayı göze alıyorsanız Galaxy S22'yi gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ayrıca iPhone 13'te de çok detaylı bir karşılaştırması gelecek. Onu da kaçırmamak için alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.